Herkese merhaba. Bugün tam bir filament canavarı ile karşınızdayım. Bu bir inceleme videosu değil ama ilk defa kullandığımdan dolayı video içerisinde CR-M4'ün özelliklerinden ve kullanım tecrübelerimden de bahsedeceğim. Esas amacım bu cihazla yaptığım farklı projeleri sizinle paylaşmak. Üç boyutlu yazıcılarla ilk tanıştığımda benim için iki tane ana kriter vardı. Bir tanesi baskı alanı büyük olsun. Mümkün olduğunca tek parça büyük baskılar alabileyim istiyordum. İkincisi ise yazıcı 50 mikron hassasiyette baskı alabilsin. Bu bilgiyi de bir yerlerden duymuştum, okumuştum. Sürekli ona bakıyordum. 50 mikron basıyor mu yoksa basamıyor mu diye. Tabii teknolojiyi öğrendikçe bu özelliklerin çok daha geniş kapsamlarda değerlendirilmesi gerektiğini de öğrendim. Yine de büyük projeler için büyük baskı alanına sahip olan bir yazıcı kullanma isteğim hep devam ediyordu. İşte CR-M4 de tam olarak böyle bir 3 boyutlu yazıcı. Görünüşü ve özellikleri güzel bir cihaz. Gövdesi tamamen metal, oldukça sağlam bir yapısı var. Esnek manyetik bir tabla üzerinde kullanılmış. Baskının alanı 45 cm² ve alabileceğimiz maksimum baskı yüksekliği de 47 cm. Bu tarz büyük baskı alanına sahip cihazlarda önemli 3 nokta var. Birincisi tablanın hareketinin sağlandığı mekanizma. CR-M4'te 2 tane doğrusal ray kullanılmış. Bu stabil bir hareket için önemli. Arkada büyük bir Y eksen motoru var. Her iki taraftaki kayışlar da bu motora bağlı. Tabla hareketli olduğu için doğrusal raylar Y ekseninde ne kadar önemliyse Z ekseninde de titreşimi ve salınımı engellemek için bu destekler önemli. Creality buna çok havalı bir isim takmıştı. Golden Triangle, yani altın üçgen. Bu üçgenler tepe noktalardan ana gövdeye bağlanıyor ve yüksek baskılardaki titreşim etkilerini azaltıyor. Tabi titreşimi etkileyen kısımlardan biri de baskı kafası. Burada ağırlığı azaltılmış Creality'nin Sprite ekstrüderi kullanılmış. Zaten başarılı bir sistem. Birçok CR serisinde de bu ekstrüderi gördük. Üçüncü önemli kısım da tablo seviyeleme. Tablo boyutu ne kadar büyürse seviyeleme yapmak o kadar zorlaşıyor. Hele de manuel bir sistem varsa. CR-M4'te CR Touch ile seviyeleme otomatik gerçekleşiyor. Bu seviyelemenin ne kadar yeterli olup olmadığına ise bakacağız. Şimdi büyük baskı alanına sahip olan yazıcılar genelde büyük projelerde kullanılmak için tercih ediliyor. Ben de bu mantıkla hobi, dekoratif, işlevsel ve otomotiv sektöründe kullanılabilecek bazı parçaların baskılarını aldım. Kanalı takip edenler bilir, genelde benim masamın üstünde birçok baskı olur. Bu sefer az var. Çünkü bunlardan bazıları sahiplerine gitti. Onları birazdan göreceğiz ama biz şimdi burada olan parçalarla bir incelemeye başlayalım. Gördüğünüz bir abajur. Ana gövdesi tek parça halinde basıldı. Bu siyah olan kısımlar. Siyah parçanın boyu 41 cm. Tek parça olduğu için hiçbir ek yeri yok ve bu bütünlük olarak onu güzel gösteriyor. Siyah parçayı basarken ipliklenme sorunuyla karşılaştım. Bu sorunun birçok sebebi olabiliyor. Bayatlayan filamentler, yetersiz soğutma, yanlış baskı ayarları veya büyük ya da kalitesiz nozüller. Ben bu baskıda 0.8 mm'lik bir nozül kullandım ve 0.6 mm gibi bir katman kalınlığıyla baskıyı aldım. Yazıcının soğutucu fanı da ufak. Böyle karşılıklı ince yükselen parçalar olunca ipliklenme kaçınılmaz oldu. Neyse, iplikleri maket bıçağıyla temizledim. Kalan ince parçaları da çakmakla yaktım ve sorunu çözdüm. Genel olarak baskı kalitesi fena değil. Baskı alması zor bir nokta değil biliyorum ama silindirik olan üst kısmın baskı kalitesi ise oldukça güzel. Ben elektrik bağlantısından pek anlamam aslında ama en azından artısını, eksisini, topraklamasını da doğru bağlayabilecek kadar bilgi sahibiyim. Yani
Yani en azından bir duyu fişe bağlayabilecek kadar işi biliyorum. Ama bu esnada epey zorlandım ve beklemediğim durumlarla karşılaştım. Şimdi size onları da göstereceğim. Oysa ki bu videoyu çekerken tek niyetim yapım aşamalarını size güzel bir şekilde göstermekti. Umarım sadece sigortalar atmıştır. Ne yapacağım tekrar? Hadi bakalım. Evet, gene açıkken yandı. Bu konuda bilgisi olan biri varsa lütfen beni de aydınlatsın. Çünkü ben araştırdım ama bir sebep bulamadım. Hani ters bir bağlantı yapsam ampul hiç yanmazdı diyeceğim. Ya da switch'i açtığımda, bağlantı tamamlandığında sigorta atsa tamam diyeceğim. Ama çok enteresan. Açıkken herhangi bir problem yok. Switch'i kapattığım anda sigortaları attırıyor. Neyse, switch devre dışı kalınca her şey çok güzel oldu bence. Tek parça o gövde üzerindeki beyaz başlık, kabloda ve orta kısımda kullandığım kırmızı detaylarla bence oldukça şık ve kullanılabilir bir aydınlatma elde ettim. Bir diğer büyük baskı da bu gördüğünüz radyo kontrollü araç gövdesi. Bu bir Dodge Challenger'ın kabuğu diyelim. 3 boyutlu yazıcılar radyo kontrollü araçların yapımında önemli bir yer almaya başladı. Eskiden bu tarz ürünler internetten hazır bir şekilde sipariş ediliyordu. Hobiciler de en fazla ana gövde üzerinde ufak tefek modifiyeler yapıyordu ya da onları boyuyordu veya çok uzun süren el emeği işçilikle yapılan gövdeler vardı. Ancak 3 boyutlu yazıcıların bu konuda devreye girmesiyle hobicilerde ya da bu konuya meraklı olan kişilerde oldukça rahatladı. Çünkü hem tasarım hem de üretim süreci hızlandı ve bu sektörde ciddi bir özgürlük kazandı. Tabii iş bu modellerin baskılarını almakla bitmiyor. Bu baskıyı bu hale getirmek kolay değil. Çok uzun bir işçilik süreci var ama nasıl bu hale getirildiğini merak etmemek de elde değil. Hemen sizi bu meraktan kurtarıyorum. Sevgili arkadaşım Naraş'ın Craft Channel adında bir YouTube kanalı var. Muazzam işler yapıyor. Bu Dodge Challenger projesi de onlardan bir tanesi. Bu proje CRM4 ile yapılmamıştı ama tamamen CRM4 ile yapılan çok büyük bir projesi daha var. Devasa bir katamaran sürat teknesi. Ben bu projeyi YouTube üzerinden ilk izlediğimde hayran kalmıştım. Baskı sonrası yapılan macun, zımpara, boya, mekanik, elektronik aksamların montajı o kadar uzun ve emek isteyen bir süreç ki. Bir de bu model orijinalinde bu kadar büyük değil. Belki yarısı, belki daha küçük boyutta bir model. Tabii bütün aksamlar küçük versiyonuna göre ayarlanmış. Bu tekne için resmen bütün iç sistem yeniden tasarlandı ve ona göre yeniden malzemeler buldular. Hatta üretmeleri gerekti. Bir ay süren bu çalışmaların ardından ortaya da böyle müthiş bir iş çıktı. Buradan Craft Channel'a benimle bu görüntüleri paylaştığı için çok teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi projelere ilginiz varsa kanalı mutlaka takip etmelisiniz. Hatta ilginiz yoksa bile takip edin. Ben bu konuya çok ilgi duyan biri değilim aslında ama videolarını izlemek bana terapi gibi geliyor. Bu gibi projelerde CRM4 tarzında bir makine kullanmak büyük avantaj. Neden? Baskı alınırken ne kadar az parça, ne kadar az ek yeri olursa hem sağlamlık artacak hem de iş yükünüz azalacaktır. Özellikle macun, zımpara yapılırken en çok zorlanılan noktalardan bir tanesi bu ek yerleridir. Bu kısımlardaki geçişleri gizlemek ve pürüzsüz hale getirmek diğer yüzeylere göre daha zordur. Yoksa aynı modeli 20'ye 20 baskı alanı olan bir 3 boyutlu yazıcıyla da yapabilirsiniz ama sonrasındaki uğraşınız çok daha fazla olacaktır. Peki 3 boyutlu yazıcıyla sadece bu tarz model araçlar mı basılabilir? Ölçeği biraz daha büyütmeye ne dersiniz? 2, 3, 5 katı
Hatta birebir boyutta araç gövdeleri yapılsa, hatta sadece gövdeyle yapılıp kalmasa, yani bu binilebilecek bir araç olsa, işte şimdi size bunun müthiş bir örneğini göstereceğim. Bundan aylar önce bir Instagram profili karşıma çıktı. Junior Builders. Bir baktım yazıcıyla gerçek boyutta bir araba yapıyorlar. Hem de bir Supra. Hemen takibe aldım. Her paylaşımını ayrı heyecanla beklemeye ve bir sonraki aşamada ne yapacak diye merak etmeye başladım. Aracın genel hatları çıkıp sonlara doğru yaklaştıkça bir destek talepleri oldu. Çünkü bu ciddi zaman ve para harcanmış bir projeydi. Ben de hemen el kaldırdım. Dedim bana da bir parçasını gönderin. Hemen çalışmaya başlayayım. Tam da öyle güzel denk geldi ki ben CR-M4 projesine başlıyordum ve gerçek boyutta bir araba parçası üretme şansım oldu. Zaman kısıtlı, o esnada malzemem yeterli değil. Elimde ne var ne yok hepsini parça parça kullanmaya başladım. O nedenle gördüğünüz parçalar biraz rengarenk oldu ama güzel, ben yine de beğendim. Benim için CR-M4'ü test etmek için çok güzel bir proje oldu. Bir defa parçalar geniş yüzeylere yayılıyor. Bu bana tabla seviyelemesi hakkında bir fikir verecekti. Çünkü büyük baskı alanına sahip yazıcıların en büyük problemlerinden biri tabla seviyeleme sorunlarıdır. Ancak burada cihazın sağlam metal gövdesi ve çift doğrusal ray baskı tablasını son derece stabil tutuyor. CR Touch sistemi zaten aşina olduğumuz başarılı bir ölçüm yöntemi ve sonuç çok iyi. Baskıların hiçbirinde tabla seviyeleme problemiyle karşılaşmadım. İlk katman gayet güzel serildi. İkinci önemli nokta, bunlar uzun parçalardı ve üst kısımlara doğru geldikçe bir salınım olur mu, yüzeyde bozulmalar yaşanır mı diye merak ediyordum. Ancak ne üst yüzeylerde ne de alt yüzeylerde hiçbir sorunla karşılaşmadım. Hatta bu ebatta bir cihaz için oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Araba modeli üzerinde biraz çizgilenmeler vardı ama bunda hiç olmadı. Sadece çok ince bir dış duvar ve az iç dolgu kullandığımdan bazı noktalarda katmanlar arasında çatlama oldu ama sadece birkaç tane noktada. Bir de çok fazla renk değiştirdim. Gördüğünüz sarıdan kırmızıya, kırmızıdan siyaha pek fazla geçiş var. Bunun sebebi biraz da şundan oldu. Önce az olan filamentleri bitireyim istedim. Hani gece yatarken daha fazla olanları takarım, kafam rahat eder diye. Tabii yeri geliyor bir işim çıkıyor, dışarıya çıkıyorum. Tekrar fazla olan filamenti takıyorum. Gelince tekrar azı önce harcıyorum falan, bayağı uğraştım. Burada güzel olan nokta bu kadar değişimde en ufak bir katman izinin olmamasıydı. Değişimler kusursuz bir şekilde gerçekleşti. Neyse, baskıları bitirdim, bantlayarak birleştirdim ve büyük bir projeye ufak da olsa ben de bir katkıda bulundum. Baskılar sahibine ulaştı. Önce parçaları yapıştırdılar. Daha sonra da macun zımpara işlemlerine geçildi. Tabii ben sadece kendi yaptığım parçanın işlemlerinden bahsediyorum. Yoksa arabayı yürür hale getirmek için baskısını almaktan çok daha zor olan işlerle de uğraştıklarını biliyorum. Proje sona doğru yaklaşıyor. Ben videoyu hazırlarken gövdenin sağlamlaştırma aşamaları tamamlanmış, boya için hazırlıklar yapılıyordu. Proje sahibinden aldığım bilgileri de sizinle paylaşmak istiyorum. Baskısı için 650 kilogram filament kullanıldı. Benim sadece 5 parçasını bastığım araçta 500'e yakın parça var ve üretim süresi, düzenlemeleri ve bir araya getirilmesiyle beraber bu 1 yıl sürdü. Araçta bir elektrik motoru kullanıldı. 60 kilometre hıza çıkabiliyor ve 120 kilometrede menzili var. Umarım yakın zamanda proje tamamlanır ve hep beraber son halini de görebiliriz. Buradan beni bu projeye dahil ettikleri ve görselleri kullanmama izin verdikleri için Junior Builders'a da çok teşekkür ediyorum. Proje sahibi de bunu birçok defa dile getirmişti. Benim aslında buradaki amacım 3 boyutlu yazıcılarla neler yapılabileceğini göstermek diye. Bence istediği gibi bu proje çok da büyük bir örnek oldu. Başta dedim ya, büyük projelerin büyük yazıcısı diye. Hakikaten bu projedeki o 5 parçalık işimde bile benim baskı sürecimi oldukça kolaylaştırdı. 20-30 santimetre baskı alanına sahip yazıcılarla da mutlaka bu yapılabilirdi ama adet sayısı çok artardı. Daha sonra bunları birleştirmekte zorlaşırdı. Ben bu yazıcıyla bir tane daha araba parçası bastım. Taramasını yaptığım bir aracın sis farı çerçevesi. Bu tabii öyle çok büyük bir parça değil ama tek parça halinde basılabilmesi çok iyi oldu. Büyük değil dediğime de bakmayın. 42-43 santimetrelik bir parçadan bahsediyoruz. Elimde CR-M4 olmasa en büyük baskı alanına sahip yazıcım Creality K1 Max'ti. Onun da 30 santimetrelik bir baskı alanı var. Onunla bile 2 parça halinde bunu yapmam gerekirdi. Ki bu tarz tırnaklı geçmeli ürünlerde çok parçalı üretim hep sıkıntı oluyor. Çünkü yapıştırırsınız, macunlarsınız, boyarsınız falan ama takarken böyle ek yerleri birazcık esnerse çatlama ya da kırılma yapabilir. O nedenle kimi araç parçalarını bu şekilde tek parça halinde yapmak avantajlı oluyor. Ve geldik yaptığım son projeye. Belki fark etmişsinizdir, videonun başında da bir hızlandırılmış videosunu paylaşmıştım. Çekim yaptığım esnadaki koltuğum değişti. Çünkü bu dev yazıcıyla gerçekten kullanılabilir ebatta bir eşya da üretmek istedim. Ben koltuğumu yıllar önce Ikea'dan almıştım.
Meşhur bir marka olduğu için internette 3D modelini bulmak da çok zor olmadı. Kusursuz bir model değildi ama orijinal yapısına oldukça benzer. Bu yazıcıyla aldığım her baskı farklı açılardan yeni bir meydan okuma, yeni ve zorlu bir test gibi oldu aslında. Çünkü bu koltuk modelinde ana parça neredeyse tablanın tamamına yayılan bir yüzeye sahipti. Tabla seviyeleme kontrolü için ideal bir baskıydı. Yine gayet başarılı bir sonuç aldım. Ufak tefek noktalarda çizgiler oluşmuş ama bir sorun olarak değerlendirilmeyecek kadar az. CRM4'ün baskı alanı göz önünde bulundurulduğunda çok uzun süreli baskılar alınacağı aşikar. Onun için yazıcıda 800 Watt endüstriyel tip bir güç ünitesi, büyük ve güçlü bir Y eksen motoru ve üzerinde oluşabilecek 30 kilogram yükü bile taşıyabilecek doğrusal raylar var. Creality'nin iddiası bu yazıcının 720 saat yani 30 gün boyunca durmaksızın çalışabileceği yönünde. 720 saat çalıştıramadım ama bu baskıda kendi rekorumu kırarak neredeyse 4 gün durmaksızın baskı aldım. Ana gövde baskısı tam 92 saat sürdü. Tabii bu bir prototip değil. Ben direkt kullanım odaklı bir baskı yaptığım için kalınlıklar ve iç dolgu oranı oldukça fazla. Ana gövde ve kolçakların baskılarını almadan önce birleşim noktalarını sağlamlaştırmak için kendimce çok akıllıca bir hamle yaparak modelin yanlarına delikler açmıştım. Hani kollarımı koyduğum ek yerler esneyip yapıştığı yerlerden ayrılmasın diye güçlendireyim istedim. Çok da güzel yapmıştım ama meğerse yanlış yerlere delik açmışım. Muhtemelen ön taraftaki o ufak parça beni ölçüsel olarak yanılttı. Onu kestikten sonra diğerinin ölçüsünü aldım diye düşünüyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Artık dedim bütün parçaları yapıştırarak koltuğun bütünlüğünü sağlayayım. Alt ve üst kalınlıkları yarım santimetreye yakın yapmıştım. Çünkü ben hem 75 kiloyum, beni taşıyabilmeli, hem de alt kısma civata takılacağından bu kalınlık gerekliydi. Sandalyenin altına ince bir parça MDF de ekledim. Böylece her ne kadar modeli sağlam bir şekilde bassam da ağırlığı daha iyi dağıtmayı amaçladım. Ve son aşama sandalyeyi oturulabilir hale getirmek. Bu kısımda birazcık uğraştım. Hatta tahmin ettiğimden daha fazla zorladı. Çünkü muhtemelen el yordamıyla işaretleyip açtığım deliklerde ufak kaymalar oldu ki arka kısmı özellikle oturtmakta zorlandım. Neyse civataları değiştirdim. Biraz sağa sola zorladım ve en sonunda istediğimi elde ettim. Şöyle orijinaliyle yan yana koyup baktığımda elde ettiğim sonuçtan memnunum. Bu da gördüğünüz gibi epey renkli bir model. Sebebi de araba parçasındakiyle aynı. Hem elimdeki filamentleri değerlendirmek hem de fazla olan filamentleri gece baskılarına saklamaktan kaynaklanıyor. Baskısı toplamda 140 saatten fazla süren ve 6,5 kiloya yakın filament harcadığım bu işte 34 defa filament değişimi yaptım ve sadece bir noktada yüzey problemiyle karşılaştım. Yaşadığım bir diğer problem de modelin tabladan biraz kalkmasından oldu. Tablanın yapışmasına çok güvendim çünkü filamenti bayağı iyi tutuyor. Hele PETG'yi basarken tabladan ayırmak zor bile denilebilir. O nedenle sökmek zor olur düşüncesiyle yapıştırıcı sürmedim ve bir köşesi hafif kalktı. Bu da baskının üst yüzeyine bir miktar etki etti. En azından köşe kısımlarına birazcık yapıştırıcı sürsem bu problem olmayacaktı. Onun haricinde baskı kalitesinden ve çıkan sonuçtan memnunum. Bu kadar uzun sürede büyük problemler yaşamadan istediğim sonucu elde edebildim. Yani büyük baskı alanına sahip bu tip yazıcılarla gerçekten kullanılabilir eşyalar üretebilirsiniz. Bu bir masa, sandalye, koltuk olur, bir sehpa olur, duvar dekoru olur, bir aydınlatma armatürü olur. Tabi ille de kullanılabilir ürünler üretilecek diye bir şey yok. Siz bilgisayarınızda bir 3 boyutlu modelleme yaparsınız ve üretimden önce bunun bir prototipini görmek istersiniz. İşte bu tarz yazıcılar size istediğinizi bu noktada verir. Projeleri bir kenara bırakıp kısaca yazıcı hakkındaki tecrübelerimi de sizinle paylaşmak isterim. Yazıcının beni biraz yorabileceğinden korkuyordum açıkçası ama öyle olmadı. Tabla seviyelemesine 2 noktada değinmiştim. Bunu beğendim. Beklediğimden çok daha iyiydi. Sağlam bir gövde yapısı var. Bu büyük baskılarda bile kendini hissettiriyor. Öyle titreşim, salınım falan yok. Tabi CR-M4 hızlı bir yazıcı değil. Zaten tablası hareketli, kartezyen sisteme sahip ve bu kadar büyük baskı alanı olan bir 3 boyutlu yazıcıyla hızlı baskılar alamazsınız. Eğer yazıcıdan bir hız beklentiniz varsa farklı 3 boyutlu yazıcılara bakmalısınız. Çünkü böyle bir cihazda çok fazla hızlı alınırsa motorlar zorlanmaya başlar. Kayışlarda dişli atlamaları olur ve bu katmanlara etki eder. Cihazın 120 mm/saniyelik bir hızı var ama benim size tavsiyem baskılarınızda maksimum 70-80 mm/saniye hızı geçmemeniz. PETG ve PLA performansı iyi. Özellikle sonrasında işlem uygulanacak baskılar için gayet yeterli
seviyede. 0.8 milimetrelik bir nozülle 0.5 ya da 0.6 milimetre katman kalınlıklarında sonuçlar daha iyi çıkıyor. Sadece soğutması zayıf olduğu için ipliklenme sorunlarıyla sık sık karşılaşmanız muhtemel. Yapıştırıcı kullanarak ABS filament de denenebilir ya da Creality'nin gövde kapatma üniteleri de bu konuda tercih edilebilir. Kablosuz bağlantı özelliği olması güzel. Creality Print ile bilgisayarınızdan ya da Creality Cloud ile telefonunuzdan yazıcıyı takip etmeniz mümkün oluyor. Opsiyonel olarak Creality'nin kamerasını da entegre ederek baskıları uzaktan gözlemlemek ya da hızlandırılmış videolar çekmek de mümkün oluyor. CR-M4 çok yeni bir model değil ancak hala piyasada bu baskı alanına sahip başka bir rakibi de yok. Yaklaşanlar var ama bu kadarı yok. Bundan daha büyük baskı alanına sahip olan yazıcılar artık endüstriyel tipe giriyor ve fiyatlar da çok yükseliyor. Baskı alanını ve özelliklerini şöyle bir değerlendirdiğimde sanki hala bir noktada tek başına duruyormuş gibi gözüküyor. Ama tek başına sadece özellikleriyle de durmuyor. Ciddi büyük bir yazıcı. Tablanın öne arkaya hareketini de hesapladığınızda yazıcıyı alırken yerini de düşünmenizi tavsiye ederim. Almak isteyenleriniz varsa bu videonun da sponsoru olan Genix bayilerinden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Ürünün linkini videonun açıklama bölümüne ekleyeceğim. Size farklı sektörlerden, farklı kullanım alanlarından 3 boyutlu yazıcılarla yapılmış bazı örnekler göstermek istedim. Tüm bunları yapmamın nedeni 3 boyutlu yazıcılarla ne gibi işler yapılabileceği konusunda sizlere bazı fikirler vermekti. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve amacıma ulaşabilmişimdir. Bu videoyu ve yazıcıyı nasıl buldunuz? Yorumlarda bunu benimle paylaşırsanız sevinirim. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.